Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde How I Met Your Mother'da adı geçen filmleri ele aldım. Bildiğiniz gibi bu dizide çok fazla filme gönderme var. O yüzden hepsinden bahsetmek zor. Bu sebeple dizide bahsedilen ikonik filmleri ele almaya karar verdim. Eğer konsepti beğenirseniz devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu konsept ile ilgili düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. You said no can do'sville, baby doll? You actually used Jed and Mosley's catchphrase? I know. I was just so upset that they. How do you know that's his catchphrase? You said it They dragged me to it. I didn't want to go. I want to see Avatar again. All right, that's it. I'm just gonna move to some country where no one's seen The Wedding Bride. İlk filmimiz Avatar'dan başlayalım. James Cameron'ın Avatar'ı, sinema tarihinin hem teknik anlamda bir dönüm noktası hem de duygusal olarak beklenenden çok daha derin bir hikaye taşıyan ender filmlerinden biri. Yüzeyde dev bir bilim kurgu macerası gibi görünse de altında sömürgecilik, doğa ile bağ, kimlik arayışı ve insan olmanın ne demek olduğu üzerine güçlü bir anlatı yatar. Pandora gezegeni ilk bakışta büyüleyici bir cennet gibi. Uçan dağlar, ışık saçan ormanlar, canlı bir ekosistem var. Ama James Cameron'ın asıl başarısı bu dünyayı sadece görsel bir şölen olarak sunması değil, onu yaşayan, nefes alan, ruhu olan bir yer haline getirmesi. İzleyici Pandora'yı bir mekan değil, neredeyse bir karakter olarak hisseder. Hikayenin merkezinde felçli bir eski asker olan Jack Sully var. Başkasının bedeniyle yeniden yürüyebilmek, koşabilmek, hatta daha önce hiç bilmediği bir dünyaya ait olabilmek. Bu hem fantastik hem de oldukça insani bir dönüşüm hikayesi. Na'vi halkıyla kurduğu bağ, yalnızca bir aşk hikayesiyle sınırlı değil, kendi içindeki boşlukla yüzleşmesi ve bir anlamda kimin tarafında olduğunu yeniden keşfetmesiyle derinleşir. Zoe Saldana'nın canlandırdığı Neytiri ise filmin duygusal omurgası. Onun doğaya olan bağlılığı, savaşmaktan çok korumayı seçişi ve Jack'e kattığı ruhsal dönüşüm filmin en güçlü damarlarından birini oluşturuyor. Avatar haklı ve haksızın net çizgilerle ayrıldığı klasik bir kahraman anlatısı gibi dururken aslında çok daha fazlasını yapar. İnsanın sahip olma arzusu ile ait olma ihtiyacı arasındaki çatışmayı gösterir ve tüm ihtişamlı savaş sahnelerine rağmen film en çok şu soruda derinleşir. Bir yere gerçekten ait olmak ne demektir? Pandora'nın büyüsü, görsel efektlerinin yanı sıra bıraktığı duygusuyla da hatırlanır. Yönetmenin kurduğu bu dünya, biz filmi bitirdikten sonra bile etkisini sürdürmeye devam ediyor. Marshall Avatar'ı yeniden izleyeceğini söylüyordu. Peki sizce gerçekten yeniden izlemeye değer bir film mi? Yoksa siz hala izlemediniz mi? So, we just stayed in, watched a movie on cable. It was Legend, wait for it, of the Fall. Legends of the Fall. It was okay. Evet, bu filmde Barney'nin vurgu yaptığı gibi Legends of the Fall, Türkçe'de ihtiras rüzgarları olarak karşımıza çıkıyor. İhtiras rüzgarları geniş bir arazide esen rüzgarlar gibi hem güçlü hem sert hem de taşıdığı her duyguyu insanın ruhuna çarpan bir film. Edward Zwick'in bu epik aile dramasında bir ailenin kaderi üzerinden aşkın, savaşın, kardeşliğin ve kayıpların insan üzerinde bıraktığı derin izler anlatılır. Ve bu hikayenin merkezinde sinema tarihine kazınan bir karakter vardır. Tristan Ludlow. Brad Pitt'in unutulmaz performansıyla hayat bulan Tristan, doğayla iç içe büyümüş, serbest ruhlu, özgürlüğüne düşkün ama içinde fırtınalar kopan bir adamdır. Onu izlerken yalnızca bir karakter görmezsiniz. İnsanın karanlık içgüdülerini, kontrol edemediği tutkularını, sevdikleri için yakıp yıkabileceği dünyayı da görürsünüz. Brad Pitt'in rolündeki kırılgan güç, filmi taşıyan en büyük unsurlardan biri. Hikaye, Ludlow ailesinin 3 kardeşi etrafında gelişir. Sevgi, kıskançlık, aidiyet ve kayıp, her şey birbirine karışır. Ailenin babası William Ludlow'u canlandıran Anthony Hopkins ise filmde ayrı bir ruh katmanı açar. Otoritesini kurmuş ama bir yandan da dünyaya küsmüş ve kalbi hala yanan bir adam gibi. Ve elbette Susanna. Julia Ormond'un canlandırdığı 3 kardeşin hayatını bir çember gibi saran aşk figürü. Film, aşkı romantik bir masal gibi değil, bazen iyileştiren, bazense paramparça eden bir güç olarak işler.
Montanaların uçsuz bucaksız manzaraları, değişen mevsimlerle birlikte filmdeki ruh halini de değiştirir. Doğa, karakterlerin duygularını yansıtan dev bir ayna gibidir. Savaş sahneleri ise epik bir hikayenin parçası olmaktan çok, karakterlerin içindeki dönüşümün bir kırılma anıdır. İhtiras Rüzgarları, klasik bir aşk hikayesi değil. Bir adamın kendisiyle, ailesiyle ve kaderiyle hesaplaşmasının şiirsel bir anlatımıdır. Bazen aşkın ağırlığını, bazen özgürlüğün bedelini, bazen de bir aileyi ayakta tutan, kırılgan bağları hatırlatan bir film. Kapattıktan sonra bile o rüzgar esmeye devam eder. İçini bir süre susturamazsın. Peki sizce Barney'nin bu filmi Legendary tarzında söylemesi gerçekten bunu hak ediyor mu? Yani gerçekten Legendary diyebileceğimiz bir film olmayı hak ediyor mu? Well, in this girl's case, the bewitching little detail is the fact that she has just a redonkulous body. Redonkulous? Redonkulous. I've only heard you use redonkulous to describe Mission Impossible Ghost Protocol. Barney, this girl has the Mission Impossible Ghost Protocol of bodies. Mission Impossible Ghost Protocol. Ghost Protocol, Mission Impossible serisinin belki de en nefes aldırmayan filmi. Brad Birt'ün yönetmenliğinde seri, kendine bambaşka bir enerji, daha fiziksel ve daha elle tutulabilir bir aksiyon anlayışı kazandı. Öyle ki film sadece bir casus geriliminden ibaret değil. Adeta yüksek tempolu bir hayatta kalma gösterisi gibi. Hikaye, IMF'in bir terör saldırısı nedeniyle suçlanması ve Ethan Hunt'ın, yani Tom Cruise'un canlandırdığı karakter, ekibiyle birlikte tamamen protokol dışı çalışmak zorunda kalması üzerinden şekillenir. Artık arkalarında devlet yoktur. Teknoloji sınırlı, kaynakları kısıtlıdır. Ama riskin boyutları ise tahmin edilemez. Tom Cruise'un Burj Khalifa sahnesi hem sinema tarihinde hem de aksiyon türünde ayrı bir yere sahiptir. Tamamen gerçek çekilen bu sahne, yani CGI falan yok. Yani Tom Cruise o gökdelene gerçekten tırmanıyor. Zaten filmi izlemeseniz bile o sahneyi görmeyen yoktur. İşte Tom Cruise burada gerçekten fiziksel sınırlarını üst düzeyde zorlar. Kamera her sallandığında, rüzgar her estiğinde gerçekten düşüyormuş gibi hissedersiniz. Film, aksiyonu dijital bir gösterişten çok bedensel tehlike üzerinden kuruyor ve bu da gerilimi inanılmaz arttırıyor. Filmin temposu hiç düşmüyor. Her sahne yeni bir sorunu, yeni bir kovalamacayı veya planın yeniden çöktüğü bir anı getiriyor. Tabii işin güzel tarafı bu kaos hiç yapay hissettirmiyor. Tam aksine Ethan Hunt'ın imkansız görevlerle dolu hayatının organik düzensizliği gibi. Ghost Protocol sadece serinin değil, modern aksiyon sinemasının da en pürüzsüz, en keyifli ve belki de en akılda kalan işlerinden biri diyebiliriz. IMF'in kayıtlarından silindiği bu hikayede asıl soru şudur: bir ekibi ekip yapan şey teknolojileri midir, yoksa birbirlerine duydukları güven mi? Cevap, film boyunca adım adım verilir ve bu yüzden finalde o klasik cümle daha anlamlı gelir. Mission accomplished. Ted'in de söylediklerinden anladığımız gibi bu film onun için inanılmaz bir seviyede. Sizce de gerçekten bu film çok mu iyi? I feel like a hug isn't enough. E.T. goodbye. Okay, it helped that was really creepy. I don't want to see you for a while. O zaman hemen bu filme bakalım. E.T. Terrestrial. Steven Spielberg'in E.T.'si, sinemanın büyüsünü en saf haliyle hatırlatan o nadir filmlerden biri. Yalnızlık, dostluk, çocukluk masumiyeti ve kaybettiğimiz hayal gücünün sıcaklığını tek bir hikayede toplar. Ama hepsinden önemlisi, bu film yetişkinlerin bile içindeki çocuğu yeniden uyandırır. Hikaye, sıradan bir Amerikan banliyosunda yaşayan küçük Elliot'ın dünyaya yanlışlıkla bırakılmış bir uzaylıyla kurduğu benzersiz bağ üzerinden ilerler. İkisi arasındaki iletişim sözlerle değil, duygularla kurulur. Bu yüzden film, izleyene sadece bir bilim kurgu değil, kalbin dilini anlatan bir masal sunar. Spielberg, burada büyük bir gösteriden çok küçük anların gücünü anlatır. Elliot'ın E.T.'yi dolabında saklamaya çalışırkenki telaşı, bisikletlerin ay ışığında havalanması ve o meşhur E.T. telefon home sahnesinin kırılganlığı. Her biri hem sinema tarihine kazınmış hem de izleyenin hafızasında kişisel bir anıya dönüşen sahneler. Oyunculuklarda özellikle Henry Thomas'ın Elliot performansı şaşırtıcı derecede doğal ve içten. Bir çocuğun korkularını, merakını,
saf sevgisini bu kadar gerçek hissettirmek kolay bir şey değildir. Film, bu yönüyle yetişkin oyunculara bile ders gibi gelir. John Williams'ın imza niteliğindeki müzikleri ise hikayeyi neredeyse ruhani bir deneyime çevirir. Müzik yükseldikçe iki dünyanın arasındaki mesafe bir anda kapanır. Sen de o bisiklete binmiş gibi hissedersin. E.T. bir uzaylı hikayesinden çok daha fazlası. Yalnız hissettiğimiz her anda bizi anlayacak birine duyduğumuz özlemin bir yansıması. Kalbi yumuşatan, büyüyü yeniden hatırlatan ve yetişkinlik telaşında kaybettiklerimizi geri çağıran bir klasik. Eğer uzun zamandır iyi hissettiren ama aynı zamanda biraz derinlikli bir film arıyorsan, bu yolculuk hala ilk günkü kadar taze. Well, got another one. Oh boy. What's in the box? What's in the box? What's in the box? What's in the box? Right? Brad Pitt. 7. Nothing. Yeah, I'm the jerk. Robin'in de taklit ettiği gibi filmdeki en ikonik sahnelerden biri. Hatta Brad Pitt'i ilk gördüğünde birçok insanın direkt aklına gelen sahnelerden biri bu. Tabii ki birçoğunuzun bildiği gibi Seven filmi. Seven, insan ruhunun en karanlık köşelerine doğru yavaş yavaş adım adım yaklaştıran bir atmosfere sahip. David Fincher, yağmurların yağdığı, sokakların kasvetle boğulduğu bir şehirde iki dedektifin izini sürdüğü bir seri katil hikayesini öyle bir ritimle kuruyor ki izleyici daha ilk dakikadan itibaren o karanlığın içine doğru çekiliyor. Morgan Freeman'ın canlandırdığı Somerset, hayatı boyunca suçla yüzleşmiş ama artık tükenmiş, sükuneti arayan bir bilge gibi. Brad Pitt'in oynadığı Mills ise gençliğin aceleciliğini ve biraz da öfkesini üzerinde taşıyor. İkilinin yan yana gelişi film boyunca sadece bir ortaklık değil, tecrübenin ağırlığıyla umudun kırılganlığının çarpışması gibi. Film, 7 ölümcül günahı bir rehber gibi kullanarak ilerler ama bunu asla ucuz bir şov haline çevirmez. Her cinayet katilin zekasının değil, insan doğasının içindeki karanlığın bir yansımasıdır. David Fincher, şiddeti göstermekten çok hissettirmeyi tercih eder. Dehşet, kameranın dışında durur ama zihnimize nüfuz eder. Ve tabii ki filmin finali. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Sadece şunu bilmek yeterli. Seven, bitince bile zihinden çıkmayan, üzerine günlerce düşünülen, sarsıcı bir yüzleşme yaşatan bir film. Eğer psikolojik gerilimlerde hem atmosfer hem karakter derinliği istiyorsanız, Seven, modern sinemanın kusursuzluğuna yakın yapbozlarından biri gibi. Indiana Jones and the Last Crusade. Remember? They entered a chamber. Really? I'm the one working with the Nazis? Ted, just... Okay. They had to choose which cup was this special cup. Evet, bu film, Barney'nin de canlandırmak istediği gibi akılda kalan ve macera dolu bir film. O zaman bu filme bir bakalım. Filmimiz Indiana Jones and the Last Crusade. Indiana Jones serisinin bu filmi, macera sinemasında iyi bir yere oturmuş, yıllardır aklımızda kalan serinin bir bölümü. Steven Spielberg, burada sadece kayıp bir kutsal emanetin peşine düşen bir profesörün hikayesini anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda bir baba ile oğlun geçmişte kırılmış bağlarını macera üzerinden onaran çok sıcak bir hikaye kurar. Harrison Ford'un Indiana Jones'u her zamanki gibi karizmatik, komik, hızlı düşünen ama aynı zamanda defoları olan bir kahraman. Fakat bu filmde onu farklı kılan şey Sean Connery'nin canlandırdığı babasıyla yan yana gelmesi. İki oyuncunun kimyası o kadar doğal, o kadar eğlenceli ki film sadece maceradan değil, İki yetişkin adamın birbirlerini hala anlamaya çalışması halinden güç alıyor. Film, kayıp şehirler, gizemli tüneller, tuzaklarla dolu tapınaklar, tren çatılarında kovalamacalar ve bol bol o klasik Indiana Jones mizahı ile dolu. Ama ne olursa olsun her sahnenin altından şu sade gerçek sızıyor. Bazen en büyük macera aileyle yüzleşmektir. Yönetmen bence bu filmin ritmini, mizahını ve duygusunu iyi ayarlamış ve siz de tam bu dengeyi koruyan, hem içten, heyecanı yüksek tarihi gizemleri olan tüm bu şeyleri bir arada görmek istediğiniz bir film arıyorsanız, Indiana Jones'un bu bölümü iyi bir tercih olacak. Let the party monster out of its cage, Stewie. No. Come on, buddy. People don't want to see Bruce Banner, dude. They want to see the Hulk. 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 What? Diğer filmimiz Hulk. Ang Lee'nin Hulk yorumu, klasik bir Marvel macerasından çok daha fazlası. 2003 yapımı bu film, süper kahraman formülünü bir kenara bırakıp,
Bruce Banner'ın iç dünyasına odaklanan çizgi roman estetiği ile dramatik sinemayı birleştiren oldukça özgün bir iş. Bu film, Bruce'un çocukluğunda yaşadığı travmalarla bastırdığı öfke arasındaki bağı yoğunlaşıyor. Gama patlaması, kahramanlık çağrısından çok, Bruce'un yıllardır dipte tuttuğu duyguların bir dışa vurumu gibi işlenmiş. Hulk, burada sadece fiziksel bir canavar değil, yıllarca susturulmuş acının, babasıyla yaşadığı çözülmemiş çatışmaların ve kimlik arayışının sembolü. Yönetmenin görsel tarzı oldukça kendine özgü. Çizgi roman karelerini andıran çoklu bölünmüş ekranlar, pastoral renk tonlarıyla karanlık psikolojik atmosferin iç içe geçmesi, sessiz anlarda bile Bruce'un zihnindeki fırtınayı hissettiren bir tempo. Eric Bana, süper güçlerinin altında ezilmiş bir adamı şaşırtıcı bir kırılganlıkla oynuyor. Sessizliği, bakışları ve içe kapanıklığı Hulk'ın her ortaya çıkışında daha da anlam kazanıyor. Jennifer Connelly ise Bruce'un kontrolsüz dünyasında tutunduğu son insani bağlardan biri olarak filme duygusal bir ağırlık katıyor. Nick Nolte'un sert ve rahatsız edici baba performansı ise filmin asıl gölgesi. Bu Hulk filmi dövüş sahnelerinden çok insan ruhunun sınırlarına ilgi duyan bir yapım. Kendinle barışmadığın sürece hiçbir güç seni özgürleştirmez fikri filmin ana omurgasını oluşturuyor. Süper kahraman türüne farklı bir açıdan bakmak isteyenler için hala etkileyici, hala tartışmaya açık ve hala unutulmaz bir yorum. Barney'nin burada Hulk filmine gönderme yaptığı bölüm 4. sezonun 4. bölümünde oluyor. Şimdi 4. sezonun tamamı 29 Eylül 2009'da yayınlanmış. Yani burada Barney 2008'de yayına giren inanılmaz Hulk'tan da bahsetmiş olabilir. Çekimler sırasında belki ucu ucuna yetişmiş olabilir ama tahminimce 2003'teki Hulk'tan bahsetti. Bu konuyu tam net olarak biliyorsanız lütfen belirtin. Okay, you caught me vermilion-handed. The truth is, I've spent the last 5 years trying to inception your wife. That movie only came out 2 years ago. What movie? Diğer filmimiz Inception. Christopher Nolan'ın Inception'ı hem büyük bir aksiyon gösterisi hem de insan zihnine dair felsefi bir soru dizisi olarak sinema tarihinde özel bir yere sahip. Rüya içinde rüya fikrini sadece bir görsel numara olarak değil, bilinç ve suçluluk duygusunun katmanlarına inen bir hikaye olarak işliyor. Film, insanların rüyalarına girip fikir çalma ya da fikir yerleştirme üzerine kurulu, yüksek konsept bir dünyaya sahip. Ama asıl merkezde Dam Cobb var. Dam Cobb'ın bütün macera boyunca kattığı şey aslında peşindeki ajanlar değil, geçmişi, kaybı ve vicdanın ağırlığı. Rüyaların giderek karanlıklaşması da tam olarak bunun dışa vurumu. Nolan, rüyaları katman katman açarken aslında izleyici kendi zihninin mimarı yapıyor. Her sahnede bu gerçek mi sorusunu yeniden düşündürüyor. Zaman algısının değiştiği rüya katmanları gerilimi tırmandırırken aynı anda duygusal bir ağırlık taşıyor. Inception, fikrin nasıl bir güç olduğunu ve zihnin kendi yarattığı labirentlerde bile kaybolabileceğini hatırlatan bir film. Rüyaların mantığıyla gerçeğin dokusu arasında gidip gelen bu hikaye sadece bir sihirlik değil, film bitince bile bize çok fazla şey düşündürten bir yapım. Gerçeği sorgulayanlar, zihin oyunlarını sevenler ve karakter merkezli bilim kurgu hikayeleri arayanlar için gerçekten tatmin edecek türden bir film. Hey, Karate Kid's a great movie. It's the story of a hopeful young karate enthusiast whose dreams and moxie take him all the way to the All Valley Karate Championship. Madem Barney bu kadar bu filmi övüyor, o zaman gelin bu filme bakalım. Karate Kid, 80'ler sinemasının sadece nostalji taşıyan bir gençlik filmi değil. Disiplin, sabır, onur ve kendini bulma üzerine kurulu çok sıcak bir büyüme hikayesidir. Ralph Macchio'nun canlandırdığı Daniel LaRusso, yeni taşındığı mahallede hem yalnızlığın hem de akran zorbalığının ortasında sıkışmış bir gençtir. Onu hayata yeniden bağlayan kişi ise sinema tarihinin en sevilen ustalarından Mr. Miyagi. Film, dövüş sanatlarını yalnızca bir kavga biçimi olarak değil, bir yaşam felsefesi olarak ele alır. Miyagi'nin Daniel'a uygulattığı meşhur egzersizler, hani vardı ya boya, cilala, parlat. İlk bakışta saçma gibi görünür ama aslında beden ile zihin arasındaki uyumu, sabrı ve farkındalığı inşa eden metaforlardır. Bunun yanı sıra zaten fiziksel refleks olarak da Daniel'ı hazırlar. Ve Daniel'ın bu süreçte yaşadığı dönüşüm, seyircinin içini ısıtan en önemli unsur. Ralph Macchio, saf, içten ve kırılgan Daniel'ı gerçekten doğal bir şekilde oynar. Biz de onunla birlikte utanırız, cesaretleniriz, öfkelenir ve büyürüz. Pat Morita ise
Miyagi rolünde gerçekten iyi bir performans sergiler. Hem bilge hem komik, hem şefkatli hem de disiplinli. Miyagi'nin basit görünen cümleleri filmin yıllardır akılda kalmasının sebeplerinden biri. Filmin finalindeki turnuva sahnesi, o ikonik crane kick pozu, kendine inanmanın, emeğin ve manevi çabanın bir simgesidir. The Karate Kid, dövüş sanatlarıyla ilgisi olmayanların bile kalbine dokunan bir film. Özellikle zorbalıkla mücadele eden, kendine güven arayan ya da bir mentor figürünün önemini anlatan hikayeleri sevenler için gerçekten iyi hissettiren bir film. Eğer izlemediyseniz Barney o kadar övdü. Bir açıp filmi izleyin derim. Okay, so wait. When they blew up the Death Star, knowing full well there were thousands of stormtroopers on it, those were people? Well, it was called the Death Star, baby. They knew what they were getting into. Bu sahnede doğrudan Star Wars'un bir filmine gönderme yapmıyor. Aslında genel olarak Star Wars evrenine bir gönderme yapıyor. Bildiğiniz gibi Star Wars'un çok fazla bölümü var. O yüzden hepsini ele almak çok zor. Ben de o yüzden ilk filmi referans olarak göstermenin doğru olacağını düşündüm. O filmde Star Wars A New Hope. Bu film, sinema tarihinin en büyük evrenlerinden birinin ilk kıvılcımı. George Lucas'ın 1977'de yarattığı bu dünya, hem görsel efektlerin sınırlarını zorlamış, hem de modern pop kültürünün dilini tamamen değiştirmiştir. Ama filmi özel yapan sadece teknik başarıları değil, hikayesinin saf masalsı gücü. Film, genç bir çiftlik çocuğu olan Luke Skywalker'ın sıradan hayatından çıkıp galaksinin kaderini etkileyecek bir kahramana dönüşmesinin hikayesidir. Bir yanıyla sürekli büyüyen, gelişen bir hikayedir. Kim olduğunu bilmeyen bir gencin bir gün kendini dev bir savaşın merkezinde bulması ve diğer yanıyla ise iyilikle kötülüğün mitolojik bir çarpışmasıdır. Yani Jedi'lar, Sith'ler, İmparatorluk, Asi İttifakı, gerçekten burada büyük bir evren var. Harrison Ford'un Han Solo performansı, serseri ve karizmatik karışım bir karakterdir. Umursamaz bir kaçakçıdan, istemsizce iyilik tarafında yer alan bir kahramana dönüşür. Carrie Fisher'ın Leia'sı ise o dönem için ezber bozan bir figür olur. Liderlik eden, zekasıyla öne çıkan, savaşın tam ortasına atılan bir prenses. Ve elbette James Earl Jones'un sesinden gelen Darth Vader. Sinema tarihinde kötülüğün en unutulmaz yüzlerinden biri. Film hala görsel olarak etkileyici. Ölüm yıldızının soğuk geometrisi, Tatooine'in çöl yalnızlığı, ışın kılıçlarının mitsel parıltısı. A New Hope, bir evrenin kapısını aralamaktan öte, izleyiciyi o evrene davet eder. Eğer daha önce hiç Star Wars izlemediysen, burası başlangıç noktası. Eğer izlediysen, zaten biliyorsun. Force will be with you. Always. How I Met Your Mother dizisinde en fazla gönderme yapılan film serilerinden biri. O kadar çok konuşuluyor ki dikkatimizi çekmese bile acaba gerçekten bu kadar ilgi çekici bir evren mi? O yüzden izlemediyseniz bu film serisine bir şans vermelisiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.